Merhaba, videoya hoş geldiniz. Şu an Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Chandni Chowk metro istasyonunun çıkışındayım. Buraya gelme sebebimiz Tuğba ile birlikte bugün eski Delhi'nin yemeklerini, o efsanevi Hindistan sokak yemeklerini keşfedeceğiz. Ben 8 aydır Hindistan'dayım. Nasıl hasta olunmadan sokak yemeği yenirin kitabını yazmak üzereyim yani. Çok fazla yemek yedim ve çok fazla insana yemek yedirdim. Kimse hasta olmadı. Tuğba da herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamayacak. Yarın ya da 2 gün sonra Tuğba'dan da bir sıkıntı yaşadı mı, yaşamadı mı, midesi bozuldu mu, bağırsakları bozuldu mu bir video alırız. Bu videonun sonuna koyarım onu da. Bugün bolca sokak yemeği yiyeceğiz. Size hem eski Delhi'nin hem Delhi'nin farklı noktalarının en güzel sokak yemeklerini göstereceğim. Haritadan lokasyonlarını koyacağım, isimlerini yazacağım. Siz de aynı yerleri bulabilirsiniz. Fiyatları da yazacağım. Kazıklanmadan Delhi'de yenilebilecek en lezzetli yemekleri bulacaksınız bu videodan sonra. Başlıyoruz. Şimdi ilk geldiğiniz yer metrodan indikten sonra yaklaşık 100-150 metre ileride. O kadar meşhur bir yer ki devlet tabelasını yapmış. Şurada görüyorsunuz. Parante Vali Gali. Şuradan sokağa girdiğiniz zaman, bu tabelada gösterilen sokağa girdiğiniz zaman aynı şeyi yapan birçok yer göreceksiniz. Ben neredeyse hepsinde yedim. Hepsinin lezzeti birbirine çok benziyor. İçeri girerken de göstereceğim ben genelde hangisinde yiyorum. İsterseniz ona, isterseniz başka birine oturabilirsiniz. Aşağı yukarı hepsinin tadı birbirine benziyor. Hiç merak etmeyin. Bir bademli, bir de bamyalı söyledik. Şimdi onlarla başlıyoruz. Şu bademliyi bir göstereyim. Bademli genelde herkesin favorisi oluyor. Bunların ikisinin de fiyatı 6,5 lira, 80 Hint rupisi. Bütün fiyatlar orada, arkamızda da zaten tabelada yazıyor. Burada kazıklanma şansınız yok. Tabelada yazan fiyat neyse onu vereceksiniz. Kimseye kötü bir şeyin tavsiyesini vermiş olmayalım. Sevdim. Birazcık çok az acı ama beni rahatsız edecek bir acısı yok. Zaten acılı yiyemeyen biriyim. Ben bademliyi çok seviyorum. Buraya geldiğiniz zaman yiyebileceğiniz birkaç tane daha çok güzel harata var. Kaju fıstıklıyı deneyebilirsiniz, çili biberliyi deneyebilirsiniz, bezelyeliyi deneyebilirsiniz. Hepsi gerçekten çok güzel ama badem favorim, çok seviyorum. Bademi kesin deneyin. Buradaki baharatlara bana yemenizi tavsiye ediyorum. Hepsinin fiyatı da aşağı yukarı 5 lira, 6 lira, 7 lira arasında değişiyor. En son üstüne muzlu yerseniz eğer, muzluyu tatlı yapıyorlar. Gerçekten güzel bir bitiriş olur. Hepsi çok güzel. Birkaç taneyi daha yiyip buradan kalkacağız. Bir sonraki yemekleriyle devam ediyoruz. Güzel mi? Bu benim favorim. Hadi ya. Favorim bu. İkincisi turplu. Allah Aynen. Allah. Bademli değil. Bu geldiğimiz yer çok bilindik bir yer değil. Haritada işaretlemedim o yüzden. Ben sadece kabaca yemeği anlatacağım size. Her yerde yiyebileceğiniz bir yemek bu. Hindistan'da sokak yemeği seçerken uymanız gereken birkaç tane kural var. Bir bunlardan bahsedeyim. Sonra burayı neden seçtiğimi anlatacağım. Birincisi, eğer yiyeceğiniz yemek kızarıyorsa,
haşlanıyorsa ya da ızgarada pişiyorsa güvenlidir. Kesinlikle midenize ya da bağırsaklarınıza bir zarar vermez, sizi cırcır yapmaz, sizi yataklara düşürmez. O yüzden kızaran, haşlanan ve ızgarada pişen şeyleri yiyebilirsiniz. Bir diğer kural, açık suyla ilgili hiçbir şey tüketmemeniz lazım. Buzları da genelde böyle sokaklarda iyi bir restoran değilse açık sudan yaptıkları için buzla tüketmemeniz gerekiyor. Bir üçüncüsü, beklemiş yiyecekleri yememeniz lazım. Dilimlenmiş ve tabakta böyle hazır satılan meyveler, pişmiş, birkaç saattir ya da kaç saattir beklediğini bilmediğiniz yiyecekler. Böyle şeylerden sakınmanız gerekiyor. Ben burayı neden seçtim? Birincisi, görebileceğiniz gibi çok kalabalık. Eğer Hintli sayısı bir restoranın önünde fazlaysa orası güzeldir ve sürekli müşterilere yemek yaptığı için, yemek akışı fazla olduğu için size de taze ürün ve taze yemek verme ihtimali çok yüksektir. Eğer kızarıyorsa, haşlanıyorsa ve ızgarada pişiyorsa gönül rahatlığıyla kalabalık olan yerlerden yemek yiyebilirsiniz. Şekil A. Bu geldiğimiz yer Cuma Camisi'ne giderken yan taraftaki bir dükkandı. Ben de hiç buradan yemek yemedim ama puri yemek istediğimiz için burada durduk. Şu an Tuğba Puri deniyor. Bu gezi Tuğba'nın ilk defa sokak yemekleriyle tanışma gezisi. Çok pis, ben bunu yemek istemiyorum, ben bunu denemek istemiyorum diyor birçok şeye. Ama bu söylediklerim gerçekten güvenilir yemekler. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Ben de Puri'nin tadına bakarak başlıyorum. Nasıl? Fena değil mi diyorsun? Kötü değil. Beğendim. Herkes yiyor. बटरे वहाँ चला जा अरे अगले चावल बटरे वहाँ चला Tam ना bir कितने Hintli पैसे लगवाने olmuşsun gerçekten. भंडारा लगा हुआ जा वहाँ Ben beğendim. Tuğba alışacak. Beğendim. Sadece çok fazla yiyemiyorum. Hindistan'da herhangi bir şekilde yemek yemeye başlamadan önce uymanız gereken bir kural var. O da yemek yemeden önce ne olursa olsun, nerede yerseniz yiyin, elinizi yıkamak. Bu ülkede pislik havadan yağıyor ve gerçekten elinizi yıkamak istersiniz her yemekten sonra. Buraya gelince zaten yıkarsınız eminim ama böyle güzel yemekleri elle yiyebilmek için elinizi yıkamanızı tavsiye ediyorum. Hemen puri yediğimiz yerin yan tarafında pancı var. Pan nasıl bir şey, şimdi onu anlatayım. Buradaki suyun içinde duran taze yaprağın içine taze muskat, birazcık tütün, isterseniz tatlı, isterseniz acı, isterseniz farklı farklı aromalar ekleyerek yaptıkları bir tane bohça. O yeşil yaprakla birlikte ağzınıza atıp çiğniyorsunuz ve genelde Hintliler bunu saatlerce çiğniyorlar. Hindistan'a geldiğiniz zaman yolda, sokakta, duvarlarda göreceğiniz bütün o kırmızı lekeler aslında kan değil, insanların panı çiğnedikten sonra tükürmelerinden oluşan izler. Her zaman böyle taze pan yapacak birini bulmak mümkün olmuyor. O yüzden dükkanların önünde küçücük küçücük paketlerde satılıyor bunlar. Kafa yaptığını söylüyorlar ama aynı zamanda çok da kötü olduğunu söylüyorlar. Ben şu ana kadar hiç denemedim. Böyle yaprak şeklinde olanlarını yedim ama bunlar herhangi bir şekilde kafa yapmıyor. Şurada abi zaten elinin altında paketli de satıyor, isteyene taze de satıyor. Ortalama fiyatları 10 rupi, 15 rupi, koydurduğunuz şeylere göre değişir. Bunu yemeyeceğiz, sadece göstermiş olayım. Gördüğünüz zaman merak etmeyin bu neydi diye. Turumuza devam ediyoruz. Cuma Camisi'nin 1 numaralı kapısının hemen karşısındaki sokakta yaklaşık 20 metre yürüdükten sonra şurada tabelasını göreceksiniz. Karim'in restoranı var. Karim, Moğol İmparatorluğu'nda baş aşçı olarak, kraliyet aşçısı olarak çalışan bir adammış. İngilizler geldikten sonra Moğolların hükümdarlığı sona erdiği için adam işsiz kalıyor ve kendisine bir restoran açıyor. Yaptığı yemekler o kadar beğeniliyor ki nesillerdir aynı restoran devam ediyor ve şu an çok para kazandıkları için yandaki, sağdaki, soldaki bütün dükkanları da alarak kocaman bir Karims mahallesi oluşturmuşlar neredeyse. Bu sokaktan içeriye doğru girmeniz gerekiyor Karims'i bulmak için. Sadece Karims'i bilmeniz gerektiğini düşündüğüm için hem yerini hem yemeklerini göstereceğim size. Netflix'teki Sokak Yemekleri dizisinin Delhi bölümünde de Karims'e çok büyük ve çok ciddi bir yer ayırıyorlar. O yüzden eğer gelmek isterseniz yeri burası. İçeri girelim, fiyatlarını göstereyim, yemekleri göstereyim, sonra çıkalım, sokak yemeği turumuza devam edeceğiz.
Bir başka sokak lezzeti olan şirmalı göstereceğim şimdi size. Bu aslında Hindistan'ın katmeri denebilecek bir lezzet. Hamuru açıyorlar içeride. Sonra yere badem isterseniz badem, Antep fıstığı badem karışık isterseniz Antep fıstığı badem karışık. Tezgahın üzerine onu seriyorlar. Üstüne hamuru koyuyorlar. Tekrar böyle merdaneyle güzelce yapıştırıyorlar onları hamurun üzerine. Sonra onu tandırda pişiriyorlar. Tandırda piştikten sonra çıkartıp şurubun içine batırıp çıkarıp koyuyorlar. Fazla şurup akıyor. Sonrasında yenmeye hazır. Karims restoranın hemen ilerisinde Hacı İmran'ın şirmal dükkanı. Bu adamlar gerçekten çok iyi yapıyorlar. Burayı tavsiye ediyorum. İnsanlar tadına bakabilsinler diye böyle numune veriyorlar burada. Alıp tadına bakabilirsiniz. Beğenirseniz alırsınız. Tadına baktık. Tuğba aldı şimdi. Gerçekten çok lezzetli. Burada deneme için koydukları üzerinde çok az badem olan bir versiyon. O 35 rupiymiş. Sadece badem olanı 70 rupi. Antep fıstığı badem karışık olanı da 100 rupi. Tuğba 100 rupilik olandan aldı. Almasanız bile buraya gelin ve bunun tadına bakın. Hacı İmran'ın şirmal dükkanı. Akşam oldu, hava karardı. Benim önceden de bildiğim, ürünlerini yediğim bir dükkan var. Bu insanlar gerçekten çok lezzetli şeyler yapıyorlar. Sabah buraya gelip kahvaltı yapabilirsiniz puri yiyerek. Buranın purisi çok güzeldir. Akşam da jalebileri var, gulab jamunları var, pakoraları var, samosaları var, kaçorileri var. Akşam da yine sokak yemeği ama biraz daha kahvaltılık dışında şeyler bulabileceğiniz bir yer. Burası çok lezzetli şeyler yapıyor. Fiyatları da güzel. Yine turist diye kimseyi kazıklamaya çalışmıyorlar. Biz şimdi buradan pakora yiyeceğiz. Pakora cıvık bir nohut ununa karnabahar, soğan, peynir, patates, sebze karışımını bulayarak yağın içinde kızartıp yaptıkları bir öyle küçük küçük kızartmalıklar aslında. Şunlar pakora. Nohut unuyla yapılıyor. Hem kızartıldığı için hem de siz almadan önce tekrar kızarttıkları için sağlıklı bir yiyecek. Pakorayı kesin denemeniz lazım. Çok güzel. O tatlı. Yeşil olan acı. Kaç veriyorsun buna? Buna 8 vereyim. Parataya. Parataya 9. Hangisine? Turpa mı? Tuzlu olan ve muzlu olan. Aynen. Bademe? 8. Puriye? Puriye. Pişi. Yedik ya. Ha, 5 diyeyim ona. Tamam. Devam ediyoruz ama buradan ayrılamayacağız. Soğanla bir harika dostum. Her seferinde önü böyle tıka basa dolu olan, kalabalık olan bir yer var. Buraya geldiğiniz zaman aslında istediğiniz her şeyi deneyebilirsiniz. Hemen anlatayım. Şu kaçori, içi nohutlu ve mercimekli, böyle birazcık kuru, yine kızarmış, güvenle yiyebileceğiniz bir şey. Şu üçgen şeklinde olan samosa, içi patatesli. Öbür tarafta da içinde ekmek olan, dışı nohut unuyla kaplı, kızarmış ekmek pakorası var. Sosla birlikte veriyorlar. Gördüğünüz gibi bir sürü insan şu an bunu yiyor. Biz de burada samosa deneyeceğiz. Patatesine çok ulaşamadım. Biraz daha ısır. Biraz daha büyük ısır. Oo. Kaç? Objektif. 6. 6. Senden puan alalım. Ben de öyle bir şey veririm. Ya bir bak. Şuna bir ısır ne olur bir bak. Şunun güzelliğine bir bak ya ablası ya. Oh. Bu dükkanda bize dediler ki gajarka helva ister misin? Ben gajarka helvayı biliyorum, çok seviyorum. Tuğba'ya da denetmek istedim. Gajarka helva havuç helvası ama sadece havuç döneminde yapılıyor. O yüzden yani Aralık, Ocak ayları gibi geliyorsanız buraya yiyebilirsiniz. Onun dışında bulamazsınız. Bulsanız da lezzetli olmayacaktır. İyi olduğunu söyledikleri bir yerden helva alıp getirdiler. Bakalım gerçekten iyi çıkacak mı çıkmayacak mı? Şimdi deneyeceğiz. Çok tatlı
oldu ama bu acının üzerine Çok iyi gitti değil mi? çok iyi geldi şu an. Aslında çok aman abartılı bir tatlı değil. Tadı nasıl? Kabak tatlısına Kaç veriyorsun? Bir daha ye bakalım. 8. 8. Ben var ya 5'in altında vermedim. ये पकड़ेगी जब तो Devam. Ye. क्या कर रही है Ye ye. Bir tane daha ye. काले 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 Ben de bakıyorum hemen. Güzel. Ve acının üzerine gerçekten İnanılmaz oldu. Fotoğraf makinesinin şarjı bitti. Telefona geçtik. Burası Hindistan'da masala çay içebileceğiniz en lezzetli yer. Bu abi yıllardır burada masala çay yapıyor ve gerçekten çok güzel yapıyor. Ben Hindistan'ı 8 ay gezdim. Her yerinde masala çay içtim. Bunun kadar güzelini içmedim. Burası Delhi'nin merkezinde, adresini koydum zaten gördünüz. Main Bazar'ın metro istasyonu girişinde bu abiye gelin, bu abiyi bulun. 10 rupiye çayınızı için. Masala çay nedir? Nasıl lezzetli olması lazım? Burada göreceksiniz. छूने दो ख्वाब में भरा आसमां डरना है रात को ढलने दो ना बहाने रहने दो ओ जाना छोड़ो ना Burada çay içtikten sonra eğer Hindistan'a geldim bir de Hindistan cevizi deneyeyim derseniz hemen 4 metre 5 metre yan tarafta Hindistan cevizci var. Tanesi 50 rupi. Tatlısından seçmesini isteyin. Gerçekten çok güzel oluyor. Oradan da Hindistan cevizi deneyin. Önce suyunu içeceksiniz. Sonra ortadan ikiye yarıp açacaklar. İçinin meyve kısmını çıkartacaklar. İçinin meyve kısmını da yemeniz lazım. Hindistan cevizi böyle yeniyor. Orada da onu denedikten sonra burası Main Bazar Street. Burada aradığınız bütün hediyelikleri bulabilirsiniz. Burada alışveriş yapıp Hindistan gezinizi ya da Delhi gezinizi bitirebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz lütfen aşağıya bir beğeni bırakın. Söylemek istedikleriniz varsa yorumlarda konuşalım. Bir sonraki Hindistan videosunda görüşmek üzere. Evet, Tuğba ile bir aradayız. Yemeklerden 3 gün sonra bakalım midesi, bağırsakları bozuldu mu? hayır. Bozulmadı. Yemeklerin tadını sevmiş miydin? Yemeklerin bazılarını gerçekten çok severek yedim. Bazılarını hijyenden dolayı sadece ucundan deneyebildim. Tadını anlayabilmek için. Onlar da güzeldi ama işte ben hijyeninden emin olamadığım için çok yiyemedim. Bazı yemekleri hiç tadamadım ama tattıklarım konusunda kesinlikle tadlarına kefilim. Midemi kesinlikle bozmadılar, hiçbir sorun yaşamadım. Hatta bazı yemekleri de tekrar hemen gidip yemek istiyorum. O kadar. Evet. Tam onu soracaktım. Tekrar yemek istediklerin var mı aralarında diye. Var. O neydi? Karnabaharlı patatesli bayağı Pakora. pakora. Karışık Pakora olan. kesinlikle çok güzeldi. Ve ilk yediğimiz Parata. parata. Turplu mu? Turplu. Hala mı? Evet. O turplu ve bademli miydi? Kesinlikle çok güzel. En son üzerine bir de en son muzlu. Mutlaka denenmeli. Evet. Bir de şu ekmek paketlettiğimiz vardı. Şirmal. Evet. Bademli, cevizli, karışık böyle. Onu paketletebilirsiniz de. Eve böyle 3-5 tane. Çünkü eğer yapmazsanız pişman olacaksınız. Çok mutlu ayrıldım ve tekrar etmeliyiz değil mi Anıl? Ederiz. Yapacak mıyız bir sokak yemekleri Evet turuna? yapalım. Emin misin? Eminim. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.